Merhaba arkadaşlar, ben Stein. Age of Empires Mobile'in yeni bir güncellemesinden hepinize merhabalar. Bu güncelleme de gayet büyük bir güncelleme. Biliyorsunuz ki her güncelleme geldiğinde bu şekilde işte developerla oyuncu arasında dönen güncellemeleri çekip de videosunu atmıyoruz. Fakat önemli şeyler olduğu zaman sizlere çekip atmak istiyorum. Şimdi burada önemli şeyler geldiğine inanıyorum. Bizler için büyük haberler olduğuna inandığım için sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Sayın Bayiler diyor, Ekim ayı geliştirme süsünü planlandığı gibi burada bu ay inanılmaz bir dönüm noktasını kutluyoruz. Age of Empires Mobile'in birinci yıl dönümü globallerde. Devam eden arkadaşlarınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada açıklama kısmındaki Telegram linkinde bunların hepsini atıyoruz. Ekrana tam olarak sığdıramadığım için bu şekilde koydum. Bunların dokümanlar hepsi Telegram grubumuzda mevcut. Ayrıca topluluk neyse vesaire vesaire deyip geçiyorum. Sonra vali olarak biz demişiz ki biliyorsunuz ki karşılıklı bir konuşmayla bu güncellemeyi ayarlıyorlar. Bu şekilde bize sunuyorlar. Etkinlik ödülleri mevcut oyun ortamında miktar değer açısından giderek geride kalıyor demişiz. Etkinlik öğesi ödül çıktılarının mevcut oyun ortamındaki kaynakların tüketim oranına uyacak şekilde optimize edilmesini istiyoruz demişiz. Ekibimiz valilerin ilk etkinlik ödülleriyle ilgili kapsamı geri bildirimleri fark etti ve şimdiden ayarlamalar yapmaya başladı. Bir sonraki versiyonda öncelikle Medis Store düzenleme yapacağız etkinlik. Medis mağaza sıfırlama süresi ve bilmem ne sezonu ile ilgili buralara geçelim. Sezon 2 ve daha sonrası ya burada klasik şey diyor. İşte güncelleyeceğiz, biraz daha arttıracağız, optimize edeceğiz diyor klasik bir şekilde. İşte uzatılmış sıfırlama süresi nedeniyle mağazadaki çeşitli öğeler değişim limitleri de artarken bilmem ne sıfırlama süresi uzatılacak, mağazada gibi ödüller de eklenecek. Yeni ödüller de eklenecekmiş mağazamıza. Önemli olan şeylerden biri bu. İyileştirme hızları gibi diyor. Bir de işte süresi düşecekmiş. Özet olarak söylemem gerekirse. Etkinlik ödülleriyle ilgili olarak daha fazla valinin bu etkinliklere katılması teşvik etmek amacıyla zaten yapmanız gereken bu. Teşvik olması lazım. Çoğu etkinliğe ben atıyorum savaş dışı katılmıyorum. Çünkü niye? Ödülleri yok. Savaşın ödülleri yok ama diğerlerinin hiç yok. Katılsan da katılmasan da belli bir ödül geliyor zaten. KVK dahil diyor. Ödülleri arttırmayı düşünüyoruz diyor. Tamam, biz demişiz ki paralı asker teknolojisi şu anda şehir garnizasyonunda çalışmıyor. Bunun olması mı gerekiyor? Şimdi biliyorsunuz ki Sur garnizonumuz var. Burada çalışmadığını söylüyoruz. Biz diyoruz ki işte buraya koyduğumuz birimi 3 tane kahraman koyuyoruz. Ama yanına paralı asker koyamıyoruz. Karşıdan saldırıya gelen kişi paralı askerle geliyor ama biz savunurken paralı askerimizin bir anlamı olmuyor. Bir asker koyamıyoruz, daha doğrusu paralı asker diyoruz. Onlar da diyor ki bir sonraki versiyonda Mercedes teknolojisini diyor optimize etmeyi planlıyoruz diyor. Optimizasyondan sonra paralı asker teknolojisi doğrudan ilgili birim türüne uygulanacaktır diyor. Bu nedenle paralı asker teknolojisinden gelen bonuslar şehir garnizonunun sırasında da etkili olacak. Yani bu sorun giderilecek. Bize bundan bahsediyor. Şimdi ikinci bölüme gelirsek. İkinci bölümde diyor ki yeni bir göç dönemiyle. Normalde benim bildiğim her sezon göç gelecekti ama bu olmadı. Aylar öncesinde geldi. Şimdi bir daha yakında gelecek. Yeni bir göç dönemiyle ilgili herhangi bir haber olacak mı demişiz. Göç sormuşuz. Göç etkinlikleri gibi yeni bir değişikliğe yol açacak. Ne gibi demişiz. İlk olarak demiş, geçiş etkinliklerinin başlatılması, sunucu etkinlikleri ve vali geri bildirimlerini değerlendirmesi gerekir diyor. Bizden değerlendirme bekliyorlar. Ekip şu anda birçok valinin yeni geçiş etkinliği turunu beklediğini ve bu Aralık ayında yapmayı planlıyoruz diyor. Aralık ayında planlıyoruz diyor. Yüksek ihtimal Aralık ayı olur ama sarkabilir. Bundan yana bilginiz olsun. Bu geçişteki en büyük değişiklik mevcut sunucu konumlandırmalarını yeniden şekillendirecek olmamız. Yani bunlar büyük ihtimal şeyde fark etti zaten, hani eşek değil ya. Şunu fark etmişlerdi. Bazı sunucular çok boş, bazı sunucular çok kalabalık oldu. Çoğu savaşta dengesizlikten dolayı, aslına bakarsanız KVK gibi, ıssız çöl gibi etkinliklerde dengesizlikten dolayı, sunucular arasındaki güç farkından dolayı güçlü sunucular da zevk alamıyordu artık. Güçsüz sunucular da hiç zevk alamıyordu. Çünkü bir lig sistemimiz yok. Bir lig sistemimiz olsa güçler güçlerle her savaşacak. Toparlanan sunucular da puan kazanı daha iyilerle savaşmaya gelecek. Bu sayede Kingdom sunucuları genellikle beta sunucular olarak adlandırır ve Empire sunucuları birbirlerine taşınabilecek. Yani şunu diyor, betalarla globaller artık birbirlerine göç edebilecekler. Bunun önünü açıyorlar. Eş zamanlı olarak krallık yönetici ayarlarını optimize edeceğiz diyor. Yönetici ayarlarına eklemeler yapacaklar ya da bazı değişiklikler. Kralların krallık yöneticisi olmaya zorlandığı ve geçiş yapamadığı önceki geçiş etkinliğinin aksine bu sefer krallık yöneticisi en yüksek güce sahip ittifak lideri olacak ve hangi ittifakın yöneticisi izinlerini alacağını önceden duyuracağız. Yani diyor ki kralının üssü alması bizim için mesele değil. Oradaki en güçlü ittifak kimse
O alacak. Şimdi atıyorum siz iki tane Türk ittifakı birleşip gittiniz üssü aldınız savaşta. Ama bir tane yabancı ona karşı savaştığınız yabancı bir tane ittifak var. En güçlüsü oysa o kral seçecek. Yani üssü sizin almanız, kral olmanız bir anlam ifade etmeyecek. Kral değişecek. Buna dikkat edin. Ee, Daha sonrasında izinden ayrılacağı önceden duyuracağız diyor. Önceden izinleri duyuracaklar. Bu sayede valilere istedikleri yöneticiyi seçmeleri için yeterli zaman tanıyacağız diyor. Ayrıntılı yönetici belirleme kuralları için lütfen sonraki geçiş. Yani bunu da bir daha açıklayacaklar. Hani tam biz böyle dedik ama bunun değişikliği olabilir diyor. Ayrıca geçiş etkinliklerine uygun sunucu yelpazesi genişletilecek diyor. Yani eskiden grup grup oluyordu. Biraz daha genişleteceğiz bu olayı diyor. Bir sonraki geçiş etkinliğinden sonra Kingdom sunucuları yani beta ve globaller bilmem ne sırasında aynı savaş bölgeler birbirlerine serbestçe eşleşebilecek. Yani burada şey diyor biraz da aslında hani gruplaşma olmayacak direkt göç de edebileceksiniz gibi ama diyor ki yine de bunun net açıklamasını yapacağız ama bizim anladığımız kadarıyla bu şekilde. Ayrıntılı geçiş kuralları için lütfen topluluk duyuruklarını takip edin. Geç onu. Geçmişten bilmem Battlefield Survival gibi bazı klasik yan oyunları geri getirmeyi umuyoruz diyor. Getirmenizi. Yan oyunlara olan sevginiz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle Battlefield Survival oynanışını valilerin erken aşamada oyun mekaniklerine hızlı alışmasına erken gelişimine kaynaklı bir neden yazıcı yeni sunucular erken aşamada tamam bu yeni ek oyunlardan bahsediyor onlar gelsin diyor daha öncekiler. Tekrardan sunacağız diyor bunları. Valiler Battlefield Survival etkinliklerine zengin ödüllerini tercih eder. Ya benim bildiğim iki tane sağlam var. Bir tanesi Josephine. Yani süresini düşürmezler. Josephine iyiydi. Bir de dalgıç etkinliği. İnanılmaz güzel hız verdi. Yani bunlar sürekli geldiği süre boyunca bu oyun biraz daha toparlamaya, biraz daha iyiye gitmeye yönelik olur. Ama bir Josephine etkinliğini getiriyorsun. 2 zar dağıtıyorsun. Sonra 140 seviye karma çıkarma araştırmalarını getiriyorsun. Tam diyoruz ki bu dalgıç etkinliği geldi. Vallahi bunlar düzeldi diyorsun. Dalgıçta sonra çat at getiriyorsun. Kral bir etkinliği getirdikten sonra biraz bırak bir toparlansın insanlar. Ben de toparlanayım. Millet de toparlansın. Biraz relax. Bu etkinliği zengin ödüllerini tercih eden ekip herkesin ilgisini canlı tutmak için benzer ödüller değerlerine sahip yan içerik oluşturmayı da deneyebilir. Daha fazla bilmem ne takip edin diyor. Şimdi son güncelleme duyurusunu inceliyoruz. Üçüncüsünü. Mevcut eşleştirme mekanizması çok dengesiz ve iyileştirmesi gerekiyor. Bunu daha öncesinde söylemişlerdi. Daha öncesinde de bu şekilde bir doküman bize sunmuşlardı. Burada da yine işte geliştirici ekibimiz bunu fark etti. Devamı olacak dediler. Daha kötüye gitti. Umarım bu sefer düzelir. Eşleşme mekanizması ayarlamak geliştirme ekibinin sürekliliği üzerine. Abi lig sistemi yapacaksın yani sürekli çalışmana gerek yok. Puanlı bir lig sistemi olacak. Kaybettiği zaman puanı düşecek. Alt kademelerle eşleşecek. Puanı yüksek olanlarla yüksek olanlar eşleşecek. Bu kadar basit yani bunun için çok bir çalışma yapmana gerek yok. 3 kişi mi çalışıyor abi sizin orada ben anlamadım ki. Mevcut eşleştirme mekanizması sunucuda aktif oyuncu sayısı, saat dilimleri, toplam güç ve benzer dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok faktörü dikkate alıyor. Ekip eşleştirme kurallarını optimize etmek için elinden gelen en iyisini yapsa da bu mu en iyisi? Eşleştirme sonuçları kaçınılmaz olarak da farklı bireysel deneyimleri yol açan farklılıkları gösterebilir. Bunun için özür diler anlayışın için valla anlayış göstermiyoruz. Ekip gelecekteki eşleştirme mekanizmaları için optimize geçiyor. Buraları geç. Tamam optimizasyon yardımcı olacağız diyor. Önemli bir şey var mı? Kapsamlı bir puanlama mekanizması eklemek. Süper. Bu. Sunucular şu performanslara göre değerlendirecek. İşte A, B, C gibi performanslara göre ki büyük ihtimalle lig sistemi olacak. Aynı seviyede eşleşen sunucular öncelik verecek. Şu anda oyuncular arasındaki en büyük güç farkları nedeniyle bazı güçlü valiler çok oyunculu birliklere bile yenebiliyor. Normal. Bu kadar kraken yaparsanız milleti. Bu oyunun stratejik yapısı ciddi şekilde baltalı. Toplamda savaş gücü iyileşmek için optimizasyon önerisi var mı? Geliştirme ekibi tüm grupları tek başlarına yenebilen ezici bir çoğunluğun valilerin olduğunu fark etti. Allah Allah. Oyun tasarımı açısından oyundaki muharebenin stratejik doğasını koruma hala çalışıyoruz. Hala korudun yani hala devam ediyorsun stratejik korumayı. Bu nedenle gelecekteki güçlü rakiplere karşı mücadele... Şimdi bazıları eleştiriyorum diye kızıyor da bak güzel yerleri güzel diyorum ama eleştirilmesi gereken yerleri de eleştirmem gerekiyor hocam. Bazen diyorsunuz ya hocam çok eleştiriyorsun bazen eleştirmiyorum. Şimdi diyor ki adam bak geliştirme ekibi tüm grupları tek başına yenebilen ezici bir çoğunlukla güçlü valilerin olduğunu fark etti. Diyor. Oyun tasarımı açısından oyundaki muharebenin stratejik doğasını korumaya hala çalışıyor. Şimdi stratejik bir doğa yok ki. Yani sen bir para yatırmayan bir oyuncu olarak yüz binler ya milyon yatıran bir kişiye karşı stratejik bir durum yapabiliyor musun? Yapamazsın. Niye gidip tek yiyorsun çünkü? Şimdi bu da diyor ki böyle bir şey biz zaten koruyoruz diyor. Böyle bir şey bak hem diyor ki fark ettik.
Sunas da diyor ki stratejik doğasını korumaya hala çalışıyoruz diyor. Bu nedenle gelecekte güçlü rakiplere karşı mücadele ederken zafer şansını arttırmak için birlik kapasitesini arttırmak gibi yöntemlerle birlik yani gücünü büyük olasılıkla arttıracağız. Bu da ne demek? Sana paket vereceğim. Sana yeni bir bölüm açacağım. Sen bunlarla beraber ordu kapasitesini arttıracaksın. Nasıl arttıracaksın? Parayla. Ne olacak? Yine strateji koruyacak. Ayrıca ekip daha ilgi çekici oyun içerikleri sunmaya, bari işbirliği teşvik eden hedef sayısını arttırmaya ve oyunun stratejik oyun odaklılığını güçlendirmeye devam edecek. Valilerin bu değişiklikleri oyunun savaş deneyimlerinden daha fazla keyif alabileceklerini umuyoruz. Tabii. Gelecekteki içerikler hakkında bize biraz ipucu verebilir misin? Evet, valilerin oldukça endişelendiği özelliklerden bahsedelim. Bir sonraki sürümde önceden ayarlanmış birliklerin self-service pozisyonu uygulama işlemini güncellemeyi umuyoruz. Çok anlamadım. Önceden ayarlanmış birlik özelliği valilerin... Adams. Önceden ayarlanmış birlik özelliği. Valilerin birlikleri önceden hazırlaması ve gerekli tek tıklamayla. Tamam. Çok geciktikleri, inanılmaz basit bir şey olan ve yıl geçmesine rağmen çok eskiden beri söylediğimiz çok geciktikleri bir konu var. Komp kaydetmek. Komp kaydediyorsun. İşte seçiyorsun oradan. Otomatik bir beşli komp kaydettin. Bunlar toplama kompların. Bir beşli komp kaydettin. Bu savaş kompları. Ya da işte beşli komp kaydettin. Bunlar senin kuşatma kahramanlar, kuşatma kompların. Bunlar tek tıkla artık kahramanları çıkartak yapmak yerine bu şekilde yapılacak. Bu çok mantıklı bir olay zaten. Çok olması gereken bir olaydı. Birlik ön ayarını kaydedebilir. Valiler ön ayarını amacını kolayca belirlemek için birliklerin çeşitli önceden ayarlanmış. Yani sen bir de şunu yapabileceksin. Eğer bunlar da öyle yaparsa gidip atıyorum Richard'da bir kompunda savaşçı olarak kullanırken kudreti fazla verdin. Ama bir kompunda da kuşatma olarak kullanacaksın. Kuşatmasını fazla vereceksin. Zırhını fazla vereceksin. Atıyorum yani canını fazla vereceksin. Bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Self service pozisyon dediği de işte bu. Bu kralla ilgili ayarları yaptıktan sonra diyor yürürlüğe girecektir diyor. Sistem valilerin başvuru sonrasında kralın ayarlarına göre sırayla ve planlı zamanda otomatik olarak pozisyon tespit edecektir. Bu özelliklerin yanı sıra bir sonraki sürümde daha fazla içerik ve optimizasyon güncellenerek sürüm güncelleme uyarılarını takip ediniz diyor. Şimdi bu şekilde bir güncellememiz var. Güncellemede optimizasyon yapacaklarını yine söylüyorlar. Bu kompları kaydetme olayımız gelirse süper. Beta ile global birleşecek. Bir de bunun haberini veriyorlar. Bu şekilde sizlerin de bilmiyorum yorumda değerlendirmesi bekliyorum. Ama eşleştirme mekanizmasını daha öncesinde duyduk. Optimizasyonu daha öncesinde duyduk. E, Kendileri bu konu üzerinde çalışıyorlarmış. O yüzden çok da şey yapamadım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.